Horoz sesi de duyduğumuza göre tam anlamıyla bir köydeyiz. Biraz geç ötüyor ama bu horoz. Horozsuz köy olmaz. Su canavarları suyu severler. Merhaba, şunlar ne kadar? 250. Şu an geldiğimizden beri kaç tane kafe gördüm bilmiyorum. Bir köyde kaç tane kafe olabilir? En azından bakkal olur diye bekliyorsunuz. Ama yok. Köyün giriş tarafı biraz daha turistik. Kafeler var, oteller var. Bak, el yapımı zeytinyağı sabunları var köyün içinde. Bir paketi 150 TL. Bu arada gerçekten pahalı. İşte takıcılar vesaire var. Kafeler falan 250 liraydı. Burada emlakçı evi kiraya verse deniz manzaralı. Deniz manzaralı taş ev. Biz bir tane alacağız gibi. Ne de olsa her yerde bir ev planı var. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe köyüne gidiyoruz. Zaten Edremit'te Kaz Dağları'nda kamp yapıyorduk. Yakın bize. Gidip bir bakacağız. Tabii fikir Betül'den çıktı. Niye gidiyoruz Betül? Tavsiye üzerine gidiyoruz. Bir de çok şirin güzel bir köy olduğunu söylediler. Orada bir köy kahvesine girin, mutlaka bir kahve için vakit geçirin dediler. İşte yöresel eşyalar satan dükkanlar olduğunu, doğal güzelliklerinin olduğunu söylediler. Öncesinde de çok detaylı araştırmıyoruz gideceğimiz yeri. Bir yüzeysel olarak bilgi ediniyoruz. Gittiğimizde yol boyunca keşfetmeyi daha çok seviyoruz. Bakalım orada bizi ne bekliyor? Bu arada Çanakkale ile Balıkesir arasındaki yani bu Adatepe köyüne giderken sahil yolundan gidiyorsunuz ve mükemmel. Hani her gittiğimiz ilde hep şunu söylüyoruz ya acaba her şeyi satıp buraya yerleşsek mi diye. Nereye yerleşeceğiz tam olarak karar veremedim. Hani biliyorsunuz bizim milletçe böyle bir durumumuz vardır ya denizi gördüğümüz zaman ya gelip buraya yerleşeceksin deriz. Onu biz de yaşıyoruz yani her defasında ama çok güzel. Hani eğer ki gidecekseniz manzaranın tadını çıkartabileceğiniz süper bir yol var. Yollar zaten çok iyi. Hiç sorun yaşamıyorsunuz. Bakalım Adatepe köyünde bizleri neler bekliyor? Betül Türk kahvesinin güzel olduğunu söyledi. Öyle duydum. Bir kahve tiryakisi olarak bakacağım tadına. Adatepe köyüne giderken yol boyunca yukarı doğru tırmanıyorsunuz. Tabii yukarı doğru çıktıkça da manzara alanı genişliyor. Arkada zeytin ağaçları ve uçsuz bucaksız denizi görebiliyorsunuz. Biz yolda giderken böyle kısa bir 5 dakikalık mola verelim dedik. Şu manzaranın biraz tadını çıkaralım. Adatepe köyüne geldik. İlk izleniminiz nasıl Betül? Tam bir Ege köyü. Çok güzel. Bir de bayağı gördüğüm kadarıyla turistik bir yer haline gelmiş. Çok gidip gelen var. Bir de hediyelik eşya vesaire almak isterseniz öyle fiyatlar çok ucuz değil. Yani turistlerin gelip gittiği her yer artık çok pahalı. Bak burada takılar var. Çok güzel. Gerçekten. Merhaba, şunlar ne kadar? 250. Dönerken bakalım. Taş kahve varmış. Bence bir kahve içebiliriz. Şu meşhur yer değil mi burası? Meşhur mu bilmiyorum ama kahve.
Biraz daha içlere doğru yürüyüş yapıp gezeceğiz. Ama öncesinde bir yorgunluk kahvesi içelim dedik. Hava gerçekten aşırı sıcak. Şöyle bir ağaçlık altında bir mekandayız. Burada Türk kahvemizi içeceğiz. Sonra böyle bir yarım saat falan daha gezip akabinde tekrar yola düşeceğiz. Bu arada köyün havası gerçekten çok güzel çünkü bir hayli yüksek tepede. Telefonlar çekmiyor. Çekmiyor. Köyde Alıştık çekmiyor. telefonu çekmemesi. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Kahveden sonra burada gezilebilecek, görülebilecek bir yerler var mı? Kaları gezdiniz mi? Yok, daha yeni geldik. Daha yeni Hı geldiniz. hı. İhsan yaptığınız zaman belli sokaklar var. Fotoğraf çekmek isterseniz, video çekmek isterseniz. İlk sahip olursınız, yine köyün içini geziyorsunuz. Ondan sonra bir atıp hemen meydana iniyorsunuz. İlk sağdan gidiyoruz. Orada renkli sokaklar var. Evet, Fotoğraf çekilmek için. Sonrasında tekrar soldan meydana, iniyorsunuz. geldiğimiz meydana iniyoruz yani. Evet. O zaman şu dar sokaktan dümdüz gideceğiz. İleriden sağa döneceğiz. Orada dedikleri caddeyi bir görelim. Caddeyi buluruz. Akabinde aşağı inip yolumuza devam ederiz. Bekle. Su canavarları suyu severler. Su görünce dalacaksın içine. Hadi Soğuk mu? bakalım. Biraz serinledik. Devam. Bunlar Türk evi mi dersin? Rum köyü de olabilir ama detayı araştırmadan bir şey diyeyim. Çok fazla taş yapı var. Bak, bu kadar taş yapıyı bir Kars'ta çok görürsün. Bir de bizim Niğde Nevşehir tarafında. O muhacir köyleri var ya. Şimdi biz dedik ya her gittiğimiz yerde ya burada yaşasak keşke diyoruz. Böyle yaşamak istediğimiz alanları toplayınca bayağı bir 10 şehri geçiyor. Bizim bayağı bir zengin olmamız lazım. Her yerde şöyle bir ev olsa fena olmaz. Şu ev rahmetli anneannemin evine çok benziyor. Niğde'de. Hı hı. Evet, Niğde'ye de gideceğiz bu arada. Şu an köyün en yüksek yerine doğru çıkıyoruz. Burada renkli bir sokak varmış. Evlerin Cadde, evet. rengarenk boyandığı. Bakalım nasıl bir yer. Bu arada gelip köyde konaklayabilirsiniz. Oteller var. Zaten yeme içme için onlarca alan var. Gayet rahat bir şekilde konaklayıp birkaç gün kalabilirsiniz. Ya da bizim gibi günübirlikte gelip ziyaret edebilirsiniz. Şu ev çok güzel. Evet. Özel olarak yapmışlar galiba. Hı hı. Horoz sesi de duyduğumuza göre tam anlamıyla bir köydeyiz demek. Biraz geç ötüyor ama bu horoz. Horozsuz köy olmaz. Üzerine tez bile yazabilirim. Bak, bu arada küçük mağaralar da var. Karşı tarafta. Evet. Sağ tarafta da var küçük oyuklar. Köyün giriş tarafı biraz daha turistik. Kafeler var, oteller var. Biraz daha yukarı doğru artık bireylerin kaldığı taş evler var. Şimdi yerleşmeye karar verirseniz ev bulabilirsiniz. Biz bir tane alacağız gibi. Ne de olsa her yerde bir ev planı var. Bir hali paraya ihtiyacımız var ama bakalım. Bak işte burada manzara çok güzel. Size fotoğraf çekebileceğiniz bir alan buldum. Köyün girişinden yukarı doğru dümdüz çıkın. Sağdan sağ yaptığınızda bu güzel alana geliyorsunuz. Burada oturmak için banklar da var. Güzel bir rüzgar esti. Evlerin güzelliğine bakar mısın? Tüm köyü görebiliyoruz galiba burada. Evet. Böyle gizli kalmış bir köy gibi.
Bayağı bir yukarı doğru çıkıyorsunuz araçla. Ağaçların arasında, ormanlık alanda küçük bir köy inşa edilmiş vakti zamanıyla. Şimdi daha çok kısmi turistik bir köy olmuş. Oldukça şirin. Çok az denizi görebiliyorsun. Tam Bak şimdi. solda. Burada emlakçı evi kiraya verse deniz manzaralı diye. Deniz manzaralı taş ev. Ve camın kenarından küçük bir yerde işte denizi görüyorsun. Şimdi o seyir terasından aşağı doğru iniyoruz. Ve güzel sokakları var köyün. Gelip gezdiğinizde zaten bakanlık tarafından sit alanı ilan edilmiş burası. O eski cumbalı evlere benzeyen evler var. Çoğu sonrasında restore edilmiş anladığım kadarıyla. Şöyle bir durum var. Köye geldiğinizde hani kafeleri falan bulabiliyorsunuz. Onda bir sıkıntı yok. Ama hani market, bakkal tarzı böyle küçük bir şey alacağınız zaman onları bulamıyorsunuz. O yüzden gelmeden önce bir markete uğrayıp belki bir eksiğiniz varsa gidermenizde fayda var. Diğer türlü bulamazsınız. Yani şöyle aslına bakarsanız ben şöyle özetleyeyim size köyü. Genel olarak bir Anadolu köyünden farklı değil. Anadolu'nun herhangi bir köyüne gittiğinizde görebileceğiniz manzaraları görüyorsunuz. Şöyle bir durum var. Bu köy sadece bakanlık tarafından sit alanı ilan edildiği için turistlere yönelik de içerisinde bazı şeyler yapılmış. Yani neredeyse aslında tamamen turistik bir köy olmuş. Yani yaşayanlar var ama daha çok yani şu an geldiğimizden beri kaç tane kafe gördüm bilmiyorum. Bir köyde kaç tane kafe olabilir? Bir tane köy kahvesi olur. Tüm köyler orada toplanır. Burada adım başı kafe Yani görüyorsunuz. bir köyde bu kadar çok kafe olup ama hiç bakkal olmaması Evet. biraz şaşırtıcı. Ya da market olmaması biraz şaşırtıcı. Hadi market neyse de en azından bakkal olur diye bekliyorsunuz. Ama yok. Gördüğünüz gibi. Bahsettikleri cadde ileride sağda. Biz daha düz gittik ya, sağdan dönecektik. Öyle mi diyorsun? Hı hı. Yanlış yerden mi girdik? Yok biz düz devam ettik. Oraya da bakmak gerekiyordu zaten de. Şimdi buradan ilk sağ yaptığımızda bu sefer çıkmış olacağız. Sonunda renkli evleri bulduk. Bir cadde üstümüzdeymiş. Ne diyor? Hünapan Kırmızı Ev. Evet. Oo, Bak burada eski usul Sanat taş evi var. değirmen zeytinyağları var. bunlar o eskiden zeytinyağı yapılırken kullanılan değirmenler. Buraya koymuşlar. Damıtmak için kullanılan yine küpler var. Hadi bir de içeriye bakalım. Bak el yapımı zeytinyağı sabunları var köyün içinde satılıyor. Güzel. Şurada açıkları var bak. Hı hı. Sabunları. Koklayalım. Kokmuyor. Ama güzel görünüyor. Doğal sabun. Az önce Çok güzel. müşterilerden bir tanesi anlattı. Daha öncesinde gelmiş buraya. Hı. Geçen yıl 1500 liraya aldığımız zeytinyağı şu anda 4500 lira olmuş diyor. Yani biz 2024 Eylül ayındayız. Daha sonrasında buraya gelecek olursanız fiyatları siz ona göre tekrar hesaplayın. Evet. Zeytin yağ sabunu 150 liraydı. Bir paketi 150 TL.
Bu arada gerçekten pahalı. İşte takıcılar vesaire var köyün girişinde. Yani böyle hediyelik bir şeyler almak isterseniz çok da ucuz değil yani. Küpeler falan 250 liraydı. Boncuk küpeler. Ya normalde şehire de gitseniz hani o fiyat civarında olur, belki bir tık daha ucuz olur. O turistik yerler olduğu için çok normal. Adatepe köy turumuzu tamamladık. Gerçekten çok güzel bir köydü. Temiz havası, yeşillik, taş evler, hem ortamı, hem turistik olması hem biraz doğal olması çok hoşumuza gitti. Güzergahınızın üzerindeyse gelebilirsiniz. Özellikle burada konaklamak için de gelebilirsiniz. Her türlü imkan söz konusu. Bize çok iyi geldi. Umarım size de iyi gelir. Görüşmek üzere.